Büş Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün sizlerle yeni bir iftar menüsü hazırlayacağız. Birbirinden lezzetli, çeşit çeşit tarifin bir arada olduğu nefis bir menü. Menümüzde neler varmış gelin birlikte göz atalım. Çorba olarak tavuklu düğün çorbası hazırladım. Daha önceki yaptığım tariflerden biraz farklı. Bakalım beğenecek misiniz? Ana yemek olarak belen tava yanında nohutlu pirinç pilavı yaptım. Etli yemeklerin yanına çok yakışan bir tarif, soğan mezesi. Bir diğer tarifimiz ise girit ezmesi. Börek olarak patatesli midye böreği yapmayı tercih ettim. Yoğurtlu mantar sote ve köz biber mezesi hazırladım. Yemeklerin yanında iyi gideceğini düşündüğüm vişne kompostosu yaptım. Ramazan aylarının vazgeçilmezlerinden olan şerbetli tatlı hazırlamak istedim ve cevizli kadayıf tatlısı yaptım. Tavuklu düğün çorbasının yapımıyla tariflerimize başlayalım. Öncelikle küçük küçük küp küp doğradığım tavukları tavaya alıp üzerine biraz su ekleyerek kısık ateşte ara ara karıştırarak yavaş yavaş pişirdim. Bu şekilde hazırlamak istemezseniz haşladığınız tavuğu küçük küçük parçalara ayırarak da kullanabilirsiniz. Tavuklar pişerken üzerine çok az miktarda tuz ekleyebilirsiniz. Biraz daha lezzetli olacaktır. Suyunu çekip pişen tavukların üzerine çok az miktarda yağ ekleyip yaklaşık 3-4 dakika kadar daha pişirdikten sonra ocağı kapatalım. Tencereye 2,5 su bardağı kadar yoğurt ekledim. 4 yemek kaşığı un ve 1 adet yumurtayı ekleyip güzelce çırpalım. Bu aşamada tüm malzemelerin güzelce karışıp bütünleşmesi çok önemli. Çorbanın kesilmemesi için güzelce karıştırmayı ihmal etmeyin. Yarım limon suyunu da ekledikten sonra tekrar karıştıralım. Karışımın üzerine 1,5 litre su ekleyip karıştıralım. Ocağı açıp sürekli karıştırarak çorbamız kaynayana kadar pişirelim. Çorba kaynamaya başladıktan sonra içine 2 bardak tavuk suyu ilave ettim. Tavuk suyu çorbaya çok güzel bir lezzet katıyor. Mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Önceden pişirdiğimiz tavukları da ilave ettikten sonra tekrar kısık ateşte pişmeye bırakalım. Bu aşamada çorbanın tuzunu da ilave edebilirsiniz. Tavuklarla birlikte de yaklaşık 10-15 dakika kadar daha pişirdikten sonra ocağı kapattım. Çorbayı servis etmeden önce üzerine tereyağında kızdırılmış pul biberi de ekledim. Nefis bir çorba tarifi oldu. Deneyeceklerden yorumlarını bekliyorum. Soğan mezesiyle tariflerimize devam edelim. Tencereye sıvı yağ ekleyip kızdıktan sonra piyazlık doğradığımız soğanları ekleyip pişirmeye başlayalım. Üzerine kapak örtüp kendi buharıyla yavaş yavaş pişirmeye başlayalım. Ara ara karıştırarak pişirmeye devam edelim. Yumuşayan soğanların üzerine 1 yemek kaşığı kadar toz şeker ekleyip karıştıralım. Soğanlar güzelce yumuşayıp iyice pişmeye başlayınca salçasını ve baharatlarını ekleyelim. Baharat olarak kekik, karabiber, tuz ve isot kullandım. Tüm malzemeler bütünleşene kadar güzelce karıştıralım. Sonradan biraz daha isot eklemeye karar verdim. Tüm malzemeleri ekledikten sonra da yaklaşık 10 dakikaya yakın daha pişirdim. Soğanlar soğuduktan sonra 2 yemek kaşığı kadar nar ekşisi ekleyip servis tabağına alalım. Nar ekşisi bu mezeye güzel bir lezzet katıyor. Soğan mezemizi servis edeceğimiz tabaklara alabiliriz.
Son olarak bir de üzerine ince kıyılmış maydanozu süsleyerek servis ettim. Kebapçılarda ikram edilen soğan mezesini evinizde çok rahat bir şekilde siz de yapabilirsiniz. Et yemeklerinin yanına çok yakışan bir meze. Girit ezmesi. Hazırlaması 5 dakikanızı alacak çok kolay bir tarif. Peyniri küçük parçalara bölerek robota alalım. Üzerine maydanoz, dereotu, sarımsak, Antep fıstığı ve biraz da zeytinyağı ekleyelim. Ben dereotusuz biraz ayıracağım için dereotuyu öncelikle eklemedim. Krem peynir kıvamında ekmeğe sürerek yiyebileceğiniz nefis bir meze oluyor. Dereotuyu da ekledikten sonra son kez robottan geçirdim. Artık servis etmeye hazır. Girit ezmesini tabaklara paylaştırdıktan sonra üzerine gelişigüzel bir desen verdim. Üzerine son olarak zeytinyağı ve Antep fıstığıyla süsleyerek servis etmeyi tercih ettim. Girit ezmesinin içerisine maydanoz ve dereotu yerine taze fesleğen ekleyen de oluyor ya da içerisine bal ekleyenler de oluyor. Antep fıstığı yerine ceviz ekleyenler de oluyor. Yani tamamen kendi damak zevkinize göre şekillendirebileceğiniz bir tarif aslında. Ana yemek olarak Hatay'ın meşhur lezzetlerinden olan belen tava hazırladım. Öncelikle yemeğin sosunu hazırlayarak tarife başlayalım. Karıştırma kabına salça, baharatlar, sıvı yağ ve suyu ekleyip tüm malzemeler karışana kadar karıştıralım. Baharat olarak karabiber, pul biber, kekik, tuz ve biraz da acı olması için acı pul biber ekledim. Pişireceğimiz tepsinin içerisine kuzu ya da dana kuşbaşı eti alalım. Üzerine gördüğünüz tüm malzemeleri ekleyeceğiz. Yeşil biber, kapya biber, domates, arpacık soğan ve sarımsak. Hazırladığımız sosu da ekledikten sonra tüm malzemeler karışana kadar güzelce karıştıralım. Yemeğimizi kısık ateşte uzun uzun pişireceğiz. Bu aşamada ben sadece 1 bardak su ekledim. Et kendi suyunu da saldığı için ilave etmeye gerek duymadım. Eğer suyunu çok çekerse sizler kaynamış su ilave edebilirsiniz. Yemeği biraz daha lezzetlendirmek için biraz da kuyruk yağı ekledim. Eğer sevmiyorsanız eklemenize gerek yok. Sadece tereyağı eklemeniz de yeterli olacaktır. Yemeğimiz fırına girmeye hazır artık. Üzerine ıslatılmış yağlı kağıtla örttükten sonra fırına veriyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kaynayana kadar pişirdim. Kaynamaya başlayınca fırın derecesini 180 dereceye düşürerek uzun uzun yavaş yavaş pişirdim. Pişirirken ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde yaklaşık 2 saat kadar pişirdim. Ben güveçlerde porsiyonluk şekilde servis etmek istediğim için piştikten sonra güveçlere pay ettim. Güveçlerde servis etmek istemezseniz eğer piştikten sonra üzerindeki yağlı kağıdı çıkartıp yaklaşık olarak 10 dakika kadar daha pişirmenizi tavsiye ederim. Üzeri hafif kızarınca çok daha güzel olacak. Ben iftar saatine yakın hem ısıtmak amacıyla hem de üzeri birazcık daha kızarması için fırınlatmayı tercih ettim. Dilerseniz siz de iftar saatine yakın tekrar ısıtabilirsiniz. Bu ölçülerle 15 kişilik bir yemek çıktı. Malzeme listesini de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan kontrol edebilirsiniz. Belen tavanın yanına bir de nohutlu pirinç pilavı yapmayı tercih ettim. Bu tarifi daha önce sizlerle paylaştığım için tekrar çekmedim. Pilav tarifini izlemek isterseniz sağ üst köşeden çıkan yazıya tıklamanız yeterli. Lokum gibi kıvamıyla gerçekten çok güzel bir yemek tarifi. Patatesli midye böreği. İç harcını hazırlayarak tarife başlayalım. Tencereye sıvı yağ ekledikten sonra kıymayı ekleyip kısık ateşte yavaş yavaş pişirelim. Kıymayı pişirirken kaşığın arkasıyla ezerek
tane tane pişmesini sağlayalım. Ara ara karıştırarak pişirmeye devam edelim. Kıyma suyunu çektikten sonra küçük küçük doğradığımız soğanları ekleyelim. Soğanlar yumuşamaya başlayınca baharatlarını ilave edip pişirmeye devam edelim. Eğer etle aranız çok yoksa aynı tarifi kıymayı çıkararak içerisine sadece bir tatlı kaşığı salça ekleyerek yapabilirsiniz. Çok güzel bir iç harcı oluyor. Haşlayıp püre haline getirdiğimiz patatesleri de ilave edelim. Tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Ben normalde bu tarifi 6 adet yufkayla hazırlıyorum. Bu sefer biraz kalabalık olacağımız için 9 adet yufkayla hazırladım. Açıklamalar kısmına 6 adet yufka için yeterli olacak malzemeyi yazacağım. Eğer fazla yapmak isterseniz malzemeleri orantılı şekilde arttırabilirsiniz. İç harcına ince kıyılmış maydanozu da ekledikten sonra son kez karıştırıp soğumaya bırakalım. Böreğin sosu için tereyağını eritip içerisine sıvı yağ ekledim. 1 adet yufkayı 4 eşit parçaya bölerek kullandım. Yufkanın üzerine yağlı karışımdan ekleyip yufkanın her yerine gelmesini sağlayalım. Videoda gördüğünüz gibi yufkanın sivri kısmından geniş kısmına doğru parmağımızla büzerek itekleyelim. Yufkanın iki ucunu birleştirdikten sonra iç harcından ekleyip rulo şeklinde saralım. Yapılışı çok kolay, görseli çok güzel olan bir tarif. Bir kez daha yapılışını sizlerle paylaşmak istiyorum. Tüm yufkalara şekil verdikten sonra yağlı kağıt serili tepsiye dizelim. Ben bir gece önceden hazırlayıp üzerini streç filmle örterek buzdolabında beklettim. Ertesi gün buzdolabından çıkartıp 10 dakika kadar oda sıcaklığında beklettim. Böreklerin üzerine yumurta sürdükten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirdim. Lezzeti de görüntüsü kadar güzel olan çok güzel bir börek tarifi. Bu börek tarifini ara ara sizlerle paylaşıyorum. Deneyip yapan, beğenen çok fazla takipçim oldu. Sizler de denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yoğurtlu mantar sote. Tencereye sıvı yağ ekleyip kızdıktan sonra doğradığımız mantarları ilave edelim. Mantarları yüksek ateşte ara ara karıştırarak pişirmeye devam edelim. Mantarlar suyunu salıp çektikten sonra piyazlık doğradığımız soğanları ve kapya biberleri ekleyelim. Bu tarif annemin yıllardır yaptığı bir mantar sote tarifi. Ben ilk kez denedim. Bu aşamada baharatlarını da ilave ederek tüm lezzetin bütünleşmesini sağlayalım. Baharat olarak karabiber, pul biber, kekik ve tuz kullandım. Tüm malzemeler piştikten sonra üzerine yumurta ekleyeceğim. Yumurtayı da çırparak hazırlıyorum. Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte yavaş yavaş pişirmeye bıraktım. Tüm malzemeler güzelce piştikten sonra üzerine çırpılmış yumurtayı ekleyelim. Yumurtayı ekledikten sonra karıştırıp kapağını kapatarak pişmeye bırakalım. Yumurta pişerken de ara ara karıştırabilirsiniz. Pişirdiğimiz mantarları artık servis tabaklarına alabiliriz. Mantarların üzerine sarımsaklı yoğurt ilave edelim.
Son olarak bir de tereyağında kızdırılmış kırmızı toz biber ekledim. Mantar sotemiz servis etmeye hazır. Yoğurtlu közlenmiş kapya biber mezesi. Tencereye sıvı yağ ekleyelim. Közlenmiş kapya biberleri de ilave ettikten sonra karıştıralım. Ben yazın közleyip buzluğa koyduğumuz kapya biberleri kullandım. Dilerseniz kapya biberleri közleyerek de kullanabilirsiniz. Karabiber, pul biber ve çok az da tuz ilave ederek pişirmeye başladım. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 4-5 dakika kadar daha pişirip ocağı kapattım. Servis edeceğimiz tabağa öncelikle sarımsaklı yoğurt ekledim. Kapya biberleri yoğurdun üzerine ekleyelim. Kapya biberleri ekledikten sonra üzerine tereyağında kızdırılmış ceviz ve toz biberi ekleyelim. Son olarak hem biraz daha lezzet katmak için hem de biraz daha renk katmak için ince kıyılmış maydanoz ilave ettim. Bu tarifi bazen kapya biberleri közlemeden yağda pişirerek de yapıyorum. Bu şekilde de gayet güzel oluyor. Dilerseniz böyle de deneyebilirsiniz. Vişne kompostusu. Tencereye yaklaşık 1 kilo kadar vişneyi ekledim. Yazın buzluğa koyduğum vişneleri kullanmayı tercih ettim. Yanlış tencere seçtiğim için küçük bir değişiklik yaptım. 1 kilo vişnenin üzerine 3 litre su ekledim. Vişneler yumuşayıp pişene kadar ara ara karıştırarak pişirmeye devam edelim. Vişneler piştikten sonra üzerine 2,5 su bardağı kadar şeker ekledim. Şekerler eriyene kadar yaklaşık 6-7 dakika kadar daha pişirmeye devam ettim. Komposto oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırdım. Soğuk soğuk servis ettim. Cevizli kadayıf tatlısı tarifi. Görseli çok güzel, yapılışı çok kolay bir tarif. Bayram içinde yapılabilecek güzel bir seçenek olabilir sizlere. Tereyağı eritip içerisine sıvı yağ ekledim. Videoda gördüğünüz gibi kadayıftan küçük parçalar koparıp her yerini yağlayalım. Ortasında boşluk bırakacak şekilde kendi etrafında rulo şeklinde saralım. Yapılışı çok basit ve çok bereketli bir tatlı. 250 gram kadar kadayıftan bir tepsi tatlı çıktı. Hızlıca yapılışını bir kez daha göstermek istiyorum sizlere. Kadayıfların ortasındaki boşluklara elimle iri iri parçalara ayırdığım cevizlerden ekledim. Tatlımız pişmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında güzelce kızarana kadar pişirelim. Tatlıyı da bir gün önceden hazırladım. Ertesi gün tekrar 5 dakika kadar fırınlatıp üzerine soğuk şerbet ekledim. Tatlının şerbetini ezana yaklaşık yarım saat kala ekledim. Çıtır çıtır ve şerbetini çok güzel çekmiş bir tatlı oldu. Lezzeti şahane. Gerçekten yapmaya değer bir tatlı. Tariflerimi buraya kadar izleyenlerden yorumlara küçük bir kalp bırakmasını rica ediyorum.
Kimlerin sonuna kadar izlediğini çok merak ediyorum. Yeni bir iftar menüsünün daha sonuna geldik. Umarım beğenebileceğiniz tarifleri bir araya getirebilmişimdir. Sizler için özenerek güzel menüler oluşturmaya çalışıyorum. Sizler sayesinde kanalım gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Henüz kanalıma abone olmayanlar kanalıma abone olarak bana destek olursa çok sevinirim. Tüm tariflerin malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklamalar kısmına ekliyorum. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Gördüğüm anda cevaplamaya çalışıyorum. Tarifleri seslendirirken unutup atladığım detayları açıklamalar kısmına mutlaka ekliyorum. Açıklamalar kısmını kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Değerli vaktinizi ayırıp tariflerimi sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğendiğiniz tarifleri bir araya getirebilmişimdir. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tariflerde yeniden görüşmek üzere. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Hoşça kalın.